Herkese merhaba, ben Dedektif Void ve bir kez daha bir şey söylemeliyim. Pek çok SCP nesnesi bilimsel araştırma amaçları için değerlidir ancak bazıları o kadar tehlikelidir ki vakıf onları yok etmek için aşırı çaba sarf etmektedir. Bu görevleri yerine getirmek için diğer anormal varlıkların kullanımı da dahil birçok bilinen yöntemi kullanıyorlar ama bunun sonu olamaz. Öyleyse inanılmaz derecede zeki ve tehlikeli bir varlık olan SCP-682 ile tanışın. Boyutlarını belirlemek ne kadar zor olsa da ben ona dev sürüngen diyorum. Ve bu pek de sır değil. Bu canavarın vücudu sürekli değişiyor, büyüyebiliyor ve küçülebiliyor. Bunun özellikle açık bir örneği yaratık beslenirken ortaya çıkıyor. Vakıf sürüngenin bu özelliğinin modern bilimle açıklanamayacağını iddia ediyor. Gerçekte bir açıklama var. Ancak vakfın çok az çalışanı bu bilgilere erişebiliyor. Ancak o noktaya daha sonra geleceğim. SCP-682 büyük bir güce, yüksek hıza ve olağanüstü zekaya sahiptir. İnorganik madde dahil her türlü malzemeyi tüketebilir. Yaratık, sindirimi zor olan bu maddeleri burun deliklerinde bulunan filtrasyon solungaçları yardımıyla işleyebilmektedir. Çoğu zaman bu sürüngen 5'e 5 metrelik özel bir odada bulunur ve bu bize maksimum oranları hakkında bir şeyler söylüyor. Yaşam alanının duvarları 25 santimetre kalınlığında çelik takviyeli levhalarla kaplıdır. Ancak bu levhaların en benzersiz özelliği hazne hidroklorik asitle dolduğu için aside karşı olan dayanıklılığıdır. Vakıf liderleri tehlikeli sürüngeni asit kullanarak yok etmeyi umuyordu. Ancak bunun etkisiz olduğu kanıtlandı. SCP-682 besini doğrudan asitten çıkarıyor ve bu da sürekli yenilenmesini sağlıyor. Haznesinin dayanıklı duvarlarına rağmen yenilmez sürüngen düzenli olarak kaçmaya çalışıyor. Bugüne kadarki 17 girişiminden 6 kaçışı başarılı oldu ve vakıf çalışanlarının ölümüyle sonuçlandı. İlk başarılı girişim sırasında yakındaki 298 kişilik bir köyü yok etti. O zamandan beri vakıf, tesisin 50 kilometre yarıçapı içindeki bölgede yerleşim olmamasına özen gösterdi. Belirsiz nedenlerden ötürü SCP-682 tüm yaşam biçimlerini küçümsüyor. Bunu başka bir anormal nesneye, bilinçli yapay zeka yaşam formu SCP-079'a itiraf etti. Buluşmalarında sürüngen, yapay zekanın karmaşık bilişsel işlemlerini keşfetti ve olabildiğince çok sayıda canlıyı öldürme arzusundan bahsetti. Zeki bir varlık açısından böyle bir beyan tuhaf görünebilir. Sonuçta akıllı bir yaratık, ekosisteminin çeşitli unsurlarının gerekliliğini anlamalıdır. Ancak SCP-682 beslenmek için organik maddeye gerek duymadığından bunu önemsiz olarak değerlendiriyor. Kıyamet sonrası bir dünyada bile tam anlamıyla hayatta kalmaya muktedirdir. Vakıf SCP-409'u yok etmekteki tüm umutlarını sürüngene bağladı. SCP-409 bulaşıcı bir kristaldir ve tek başına granit hariç temas ettiği herhangi bir maddenin kristalleşmesine neden oluyor. Kristalle teması sırasında SCP-682'nin cildi şiddetle yırtıldı. Nesne bu kadar şiddetli bir acı hissetmeye alışkın değildi ve silahın kendine bu kadar zarar veren doğasına hayret etti. Vücudunun %62'si kristalleştiğinde patlamaya başladı. Bununla birlikte sürüngen tamamen yeniden iyileşti ve kaçma girişimi sırasında deneyin tüm katılımcılarını öldürdü. SCP-682'nin kristale karşı bir bağışıklık geliştirdiğini gören vakıf, canavarın canını alma girişimlerinde SCP-409'u kullanmayı bıraktı. Bazı vakıf çalışanları SCP-689, diğer adıyla karanlıktaki hayalet yardımıyla sürüngenin yok edilmesini önerdi. Nesne SCP-689, dizlerini kavramış 30 santim uzunluğunda sabun taşı bir iskelet heykelidir. Bu heykel gözlemlenirken hareket etmez ancak kimse seyretmediği anda anormal heykel kaybolur ve gözlemci 15 ila 20 saniye içinde ölür. Bir vakıf ajanı bu nesnenin özelliklerinin SCP-682'yi öldürmesini sağlayacağını öne sürdü. Vakıf liderleri deneyi onayladı. Sürüngeni heykelin odasına götürdüler ve ışıkları kapattılar. 5 dakika sonra ışıklar tekrar açıldığında hiçbir yaşam belirtisi olmayan gri siyah bir sıvı birikintisi keşfettiler. Ancak D sınıfı bir çalışan nesnenin durumunu kontrol etmek için odaya girdiğinde SCP-682 derhal su birikintisinden kalktı, çalışanı öldürdü ve başka bir kaçış girişimine başladı. Vakıf son başarısızlığını değerlendirdi ve sürüngenin ölümcül heykelin doğasını tespit ettiğini ve onu kandırmak için ölü rolü yaptığını belirledi. Başka bir anormal nesne olan SCP-182 bu inatçı sürüngenle işbirliği yapmayı reddetti. SCP-182 insanların ve hayvanların düşüncelerine girebilen, halüsinasyonlara ve deliliğe neden olan yaralarla kaplı bir adamdır. Reddetme nedeni sürüngenin etkileyici zekasına duyduğu korkuyla bağlantılıydı. Verilerime göre SCP-682, SCP Vakfı'ndan önceki kuruluşlar tarafından biliniyordu. Dünyanın ilk nükleer testinin yenilmez sürüngeni yok etmek amacıyla 1945'te New Mexico'da bu noktada yapıldığını biliyoruz. Nükleer bombalar ancak bundan sonra savaş silahı olarak kullanıldı.
Testin video kaydına bakar ve 38. saniyede durdurursanız, mantar bulutunun duman yığınları arasından zar zor görülen deriyi fark edebilirsiniz. 45. saniyede patlamanın merkez üssünden 35 metre uzaklıkta yaratığın kum kaplı kuyruğunun bir parçası görülebiliyor. Ne yazık ki SCP-682 patlamada yok olmadı. Aslında maruz kaldığı radyasyon sadece onu daha güçlü hale getirmeye hizmet etti. Varlık herhangi bir materyali tüketme ve sindirme kabiliyeti nedeniyle basitçe radyasyonu tüketmiş ve hasarlı dokularını onarmıştı. Bu gerçek ve nükleer cihazların kullanımıyla ilgili maliyet ve tehlikeler nedeniyle canavarı atom silahları kullanarak öldürme girişimlerine son verme kararı alındı. Yarım asırdan fazla bir süre sonra vakıf, İsviçre'deki Büyük Hadron çarpıştırıcısının yapımını finanse etti. Bilimsel araştırmanın çarpıştırıcı adı altında ana rolü gizlediğini düşünün. SCP-682'nin tasfiyesi. Canavarı az miktarda antimaddeyle temas ettirerek yok etmeyi planladılar. Dikkatinizi bu video kaydına çevirin. 17. saniyede çelik gövdeli bir kamyonun CERN tesislerine yaklaştığını ve bir şey kurtulmaya çalışıyormuş gibi içeriden hazneye hasar verdiğini görebilirsiniz. SCP-682 bu tür bir yıkıma neden olabilecek tek varlıktır. Daha önce olduğu gibi CERN vakasında vakıf milyonları boşa harcadı. Nesne önemli ölçüde hasar aldı ancak yeniden canlanmayı başardı. Muhtemelen daha büyük miktarlarda antimadde varlığı yok edebilir. Ancak onu tamamen öldürmek için gereken miktar küresel bir felakete, hatta dünyanın yok olmasına sebep olabilir. SCP-682'nin kesinlikle var olduğunu belirledik. Ancak bu varlık hakkında bir sürü cevaplanmamış soru var. Nesne neden boyutunu artırabiliyor? Sindirimi ve yenilenmesini sağlayan mekanizmalar nelerdir? Diğer tüm yaşamlardan nefret etmesinin nedeni nedir? Ve eğer bu soruların cevapları varsa o zaman neden ve nasıl saklılar? İlk soru varlık sunucularına sızarak keşfettiğim hücresel analizlerin sonuçlarıyla cevaplanabilir. Verilere göre sürüngen hücreleri olağan dışı şekilde birbirine bağlı. Hücreler arası bağlantıları hücrelerin kendinden daha büyük. Bu bağlantılar o kadar yoğun ve esnek ki bir yay gibi esneyip sıkılaşabiliyorlar. Organik maddeyle temas etmesi bu yayları gererken, inorganik maddeyle teması sıkışmasına neden oluyor. Vakıf çalışanları bu nitelikleri keşfetmelerinin bir sonucu olarak küçük boyutunu korumak için sürüngeni taş ve asitle beslemeye başlamışlardır. Sürüngen hücreleri insan kök hücrelerine benzer. Doğmamış insan fetüslerinin tüm doku ve organ sistemlerini oluşturur. Sürüngenin hücresel düzeyde bir embriyoya çok benzemesi, hasarlı vücut parçalarını hızla yenilemesini sağlar. Ancak insan hücrelerinin aksine sürüngen hücreleri bunu başarmak için her türlü materyali kullanabilir. Hücrelerin inorganik maddeyi bir şekilde organik maddeye dönüştürebilmesi muhtemel. Bir şey onun tükettiği maddenin içindeki atomik bağları yok edip hücrelerinin emdiği maddeyi oksijene, karbona veya hidrojene dönüştürmesini sağlıyor. Sürüngenin kendi sözlerine göre tüm canlılara olan nefreti entelektüel üstünlüğünden kaynaklanmakta. Başka bir deyişle entelektüel olarak kendinden aşağı gördüğü her şeyi hor görüyor. İnsanlığı devirmek ve bir işletim sistemi diktatörlüğü kurmak için yapay zeka SCP-682 ile işbirliğine ilgi duyduğunu ifade etti. Bu bilgiler yalnızca vakfın önde gelen üyeleri tarafından erişilebilen, yakından korunan bir sırdır. Bu bilginin yalnızca yakın çevrede paylaşıldığından emin oluyorlar. Vakfın kontrolü dışında bir dizi yapay olarak zeki varlık var. Bu varlıkların bu bilgiyi öğrenmeleri halinde sürüngenle temas kurmaya ve onunla işbirliği yapmaya çalışacaklarından korkulmaktadır. SCP-682'nin hücre yapısı hakkındaki bilgiler de dikkatli şekilde gizlenmiştir. Çünkü bu yenilenme yeteneğine sahip benzer biyolojik silahların yapımı için bir plan sunuyor. Vakıf sürüngeni yok etmek için böyle bir biyolojik silah yaratmayı düşündü. Ancak böyle bir projenin tüm olası sonuçlarını göz önünde bulundurarak liderler bu seçeneği takip etmemeye karar verdi. Bir vakıf çalışanı bu gizli dosyalara erişirse kendine derhal B sınıfı hafıza kaybı uygulanır veya başka bir şekilde tasfiye edilir. Kimliğimi gizli tutmaya dikkat etmezsem böyle bir kader beni de kesinlikle bekleyecektir. An itibariyle liderler yenilmez sürüngene karşı kullanılabilecek biyolojik bir silaha umut bağlıyor. Vakıf bilim insanları varlığın hücresel düzeyde yenilenme yeteneğine karşı koyabilecek yeni virüsler üzerinde çalışıyorlar. Bu başarısız olursa dış uzay tek umudumuz olmaya devam ediyor. Canavarın kozmik olarak yok edilme planı ayrı bir belgede tutuluyor. Buna göre diğer tüm çabalar boşa çıkarsa sürüngen 2050'de otomatik bir mekikle güneşe fırlatılacak. Bu düşünceye göre nesnenin yenilenmek için güneş enerjisini kullanamıyorsa yanması gerekir. Şu anda dünyanın yörüngesinden böylesine büyük bir kütleyi taşıyabilecek bir uzay aracı bulunmadığından bu planı 2050 yılına kadar uygulamak mümkün olmayacaktır.
Mekiğin sadece sürüngeni değil, tüm hücresini, aside dayanıklı haznesini ve asidin kendisini taşıması amaçlandığına dikkat edilmeli. Yaratığı uçuş süresince etkisiz hale getirmenin tek yolu bu. Yukarıda belirtilen önlemlere ek olarak ayrı bir vakıf departmanı sürüngenle görüşmelerde bulunuyor. Bu departman yaratığı diğer tüm canlıları yok etmeye ihtiyacı olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Ancak şimdilik nesne görüşünde tereddüt etmediğini kanıtladı. Bu arada bana kalan tek şey olaylar gerçekleşirken gözlemlemek. Bazen 50 kilometrelik yasak bölgeye giriyorum ancak vakfın güvenlik güçleri daha fazla yaklaşmama izin vermiyor. SCP-682 başka bir başarılı kaçış girişimi yapacak olsaydı konumuma sadece 12 dakika 22 saniye içinde ulaşabilirdi. Bu sürede arabamdan birkaç fotoğraf çekip kaçabilirim. Vakfın güvenlik güçleri kaçağı yasak bölgenin sınırını geçmeden durduracak donanıma sahiptir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yenilmez sürüngenden kurtulmanın başka bir yolu var mı? Yoksa vakfın kendi amaçlarında kullanmak üzere varlıkla ilişkilerini normalleştirme girişimlerine devam etmesi daha mı iyi olur? Yorumlarda düşüncelerinizi söyleyin. Ben Dedektif Void. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.